Babül Mendeb'i kapattım demek oraya bir şerit çektim falan değil yani. İran engelleyemiyor Hürmüz'ü kapatırken Amerika tarafından. Yemen'de bu mümkün olur mu? Bunların hiçbir tanesi rastlantı değildir. 1 milyar lira için 15 milyar dolarlık Suudi Arabistan çok daha önceden bu işleri hesapladığı için İran'ın da saldırılarının çok önlenmek istediğini düşünen var mı bilmiyorum. Şimdi kullandığı silahlar hepsinin parasını Amerika bunlardan alıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ın anlaşma yapması demek Husiler burada, İran burada, başka bir şeyi daha karıştırıyor Amerika Birleşik Devletleri. Aynı PKK'lılar gibi. Kıyafetleri öyle, konuşmaları öyle, kadınların tipleri öyle. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Amiral Cihat Yaycı ile haritanın başında birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce aslında yayının başında klasikleşen çağrımızı yapalım. Çünkü çağrı yaptıkça aslında GZT YouTube kanalına izleyicilerimizin abone olduğunu gördük. Bu yönde nasıl bir çağrı yaparsanız. Evet, biz bu abone ol çağrısını şundan dolayı yapıyoruz. Yani çok basit bir butona tıklama, tekrar söylüyorum. Bir, yayınlarımızın daha geniş kitlelere ulaşması için. İkincisi de abone olup böyle yorum falan yapınca engellemelere karşı da o geniş kitlelere ulaşmasını engelleyenlere karşı da bir tedbir oluyor. O yüzden rica ediyorum. Teşekkürler. Savaşın başından beri aslında Hürmüz meselesi hem Türkiye hem dünya gündeminde hem de savaşın seyrini değiştirme noktasında önemliydi. İran Savaşı aslında Hürmüz Savaşı'na döndü diye de lanse edilmeye başladı ama yeni bir cepheden şu sıra bahsediliyor. Babül Mendeb meselesi. Daha önceki yayınlarımızda aslında biraz parantezi açmıştık ama bugün biraz daha derinleştirelim isterim. Babül Mendeb nerededir? Nasıl bir etkiye sahip? İşte son dönemde Husiler Suudi Arabistan'a karşı bir abluka başlattığını açıkladı. Bu ne demektir? Savaş biraz buraya da mı kayıyor? Nasıl açıklayacağız? Evet, şimdi Babül Mendeb aslında şurası. Babül Mendeb Boğazı dediğimiz yer bu boğaz. Yani bu boğaz da bizim İstanbul Boğazı gibi dar bir boğaz değil, onu söyleyelim. Yani neticede işte yaklaşık 35 kilometre civarında bir genişliğe de sahip bir boğaz. İşte bazı yerleri daha dar, bazı yerleri biraz daha geniş. Şimdi bu boğaz önemli çünkü dikkat ederseniz burada Yemen, Somali, Cibuti, yani bu boğazın etrafını çevreleyen ülkeler. Fakat Yemen'de Husiler var. Kimdir Husiler? Çok kısa bilmeyenler. Husiler aslında tam anlamıyla Şii değiller ama Şiiliğe yakın bir inanışları olan, İran'ın desteklediği söylenen, iddia edilen bir milis grubu Yemen içerisinde. Şimdi Yemen, Kuzey Yemen, Güney Yemen diye ayrılmış vaziyette. İşte Babül Mendeb Boğazı'na yakın olan kısmını da Husiler ele geçirmiş durumda. Orayı kontrol edenler. Peki nasıl kontrol ediyorlar Amirim? Şimdi kontrol etmek gene aynı şey. Onu söyleyelim. Nasıl kontrol ediyorlar? Ateş ederek. Yani ben Babül Mendeb'i kapattım demek oraya bir şerit çektim falan değil yani. Kapattım, geçirmiyorum falan. Bunlar kapatmakla ifade ettikleri şey buradan geçeni ateş ederim. Füzeyle ateş ederim, botla gelir ateş ederim, işte omuzdan atılan silahla ateş ederim falan. Peki buradan korunmak mümkün mü gelen gemileri? Valla çok zor. Neden çok zor? Çünkü bunlar süratli botlar yapmışlar. Birincisi kıyıdan atılan silahlar var. İkincisi süratli botlar var. Bu süratli botlarda da gene füzeleri var. Omuzdan atılan silahları var. Onlarla beraber. Yani bir donanma kurmuşlar aslında. Ufak bir donanmaları var. Şimdi bu Husilerin Babül Mendeb'i kapatması, yani gelen geçen gemiye ateş edeceğim demesi, İran bunu istiyordan ziyade, çok enteresan bir şey söyleyeceğim. İran bunu istiyordan ziyade Amerika bunu istiyor. Nasıl istiyor? Yani nasıl istiyor? Bakın çok enteresan. Algılarla olgular farklı şeyler. Husiler burada ne kadar saldırırlarsa, ne kadar tehdit oluştururlarsa ölçüsünü kaçırmadan o kadar Amerika'ya ihtiyaç olur. Amerika için o kadar gerekçe doğar. İsrail için o kadar gerekçe doğar. Bu bölgeye hakim olmak, bu bölgeyi kontrol etmek, bu bölgede bulunmak için bir gerekçe olur. Daha önce de hatırlarsanız bunların hiçbir tanesi rastlantı değildir. Uzun zaman önce harekat alanı şekillendi burada. Nasıl şekillendi biliyor musunuz? Hatırlarsanız Somali'de deniz haydutluğu vardı. Değil mi? Şimdi deniz haydutluğu varken o kadar enteresan ki deniz haydutluğunun maliyeti o işte şantaj yapıyorlar, bilmem para istiyorlar filan ya. Bunun yaklaşık 1 milyar dolar diyelim. Tamam. Etmiyor bile. Yani o deniz haydutlarına giden para 1 milyar dolar etmiyor bile. Ama buraya Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere,
Fransa, hatta Almanya, Rusya, Japonya, Çin, deniz haydutluğu mücadele diye Hindistan, biz de katıldık, NATO vesaire. Deniz haydutluğu mücadele diye işte Bahreyn'de mesela 5. filonun orada deniz haydutluğu mücadele için CTF kuruldu NATO'nun. Bilmem gönüllüler kuruldu. Avrupa Birliği buraya geldi, onlar ayrı bir şey kurdu. Çin geldi, Hindistan geldi, onlar başka bir şey oldu. Bir sürü herkes geldi. Yani şu 1 milyar lira için 15 milyar dolarlık masraf yapılıyor. 1 milyar dolar yok bile yani. Yok bile. Yani rakamlar belki değişebilir ama şunu söyleyeyim. 1 liranız var. 1 liranızı korumak için 15 liralık kasa kiralıyorsunuz. Olur mu böyle bir şey? Demek ki başka bir amaç var. İşte bu amaçla bu bölgeye hem Bahreyn'e yerleştiler, hem Cibuti'ye yerleştiler, hem Somali'yi karıştırdılar, Somaliland yaptılar, oraya yerleştiler. Suudi Arabistan'a yerleştiler ve böylece Bab-ül Mendeb Boğazı'nın etrafı sarıldı. Bütün bunlar uzun vadeli hesaplardı. Şimdi Orta Doğu'nun bu kıyısına ve yani Afrika boynuzunun bu bölgesine yerleşmelerine neden deniz haydutluğuyla mücadeleydi. O gerekçeyle geldiler. Şimdi de Husiler gerekçesiyle bütün askeri güçlerini buraya yığıyorlar. Şimdi bu Bab-ül Mendeb çok önemli bir yer. Nasıl Neden kullanılıyor önemli? dedim bilmeyenler için. Şimdi şöyle söyleyelim. Şimdi burada Süveyş kanalı var. Şimdi dünya petrolünün %20'si Hürmüz'den geçiyor. Bunun %9'u, %10'u Asya'ya gidiyor. Geriye kalan %10'u buraya geliyor. Dünya petrolünün %11'i buradan geçiyor. Dünya deniz taşımacılığının yaklaşık %25'ine yakını bu bölgeden dönüyor. Buradan. En kısa yol çünkü. Buraya geliyor. Asya, Avrupa ticaretinin %40'ı bu yolla yapılıyor. Hem Asya'yı kontrol edebiliyorsun, hem Avrupa'yı neredeyse yarısına kadar böyle yapılıyor. Şimdi fakat burada Hürmüz'ü burada sıkıştırıyorsun. Petrolü bir kere kontrol altına alıyorsun. İkincisi burada da kontrol altına alıyorsun. Artı Avrupa Asya ticaretini yani Çin, Avrupa, Kore, Avrupa, Japonya, Avrupa ticareti kontrol altına alıyorsun, kısıtlıyorsun ve dünyadaki fiyatları regüle ediyorsun. Bunların hiçbir tanesi böyle rastlantı sonucu yapılan işler değil. Neden biliyor musunuz? Şimdi bir kere Kuveyt ve Katar tamamen Hürmüz Boğazı'na bağlı. Birleşik Arap Emirlikleri Hürmüz Boğazı'nın dışına bir boru hattı çekiyor. Ama Suudi Arabistan çok daha önceden bu işleri hesapladığı için Doğu Batı Yanbu hattını yapıyor ve aynı zamanda Siddi Kerir diye bir yer var. Orasında da Sumet diye bir şey var. Petrol boru hattını, doğalgaz boru hattını Kızıldeniz'den Mısır'a geçiriyor. Mısır'dan Sıdr Kebir'e götürüyor. Yani aslında Hürmüz'ü de Bab-ül Mendeb'i de bypass etmiş oluyor. Bypass etmiş oluyor. Emniyetli şekilde geçirmiş oluyor. Ama Suudi Arabistan'ın 7 milyon varil petrol ihracatı var günlük. Buranın kapasitesi 7 milyon varille erişiyor ancak 2,5 milyon varile düşüyor. Şimdi bazılarını gemiyle geçiriyor. Yani petrol boru hattı şuraya kadar var, şuraya var. Şu arası deniz yoluyla da geçiyor. Deniz yoluyla geçerken çok enteresan. Petrol tankerleri tam kapasiteyle geçemiyorlar derinlik sınırı olduğu için. Dolayısıyla daha az petrol alıyorlar. Çökmesinler, aşağıya doğru inmesinler, rafları yukarıda kalsın diye. O yüzden burası daha zahmetli bir iş. Ama şimdi buradan şöyle bir durum oluyor. Diyorlar ki biz o zaman Hürmüz'den yani buraya giremiyoruz. Petrolü buradan Bab-ül Mendeb'den de geçemiyoruz o zaman diğerleri için. O zaman dolaşıyorlar yukarıya. Dolaşınca Ümitburnu'nu dolaşarak Akdeniz'den Cebeli Tarık'tan tekrar içeriye giriyorlar. O zaman yaklaşık zaman olarak %40 daha fazla zaman, maliyet olarak da %20 daha fazla maliyet oluyor. Peki Suudi Arabistan Mısır'a petrolünü ulaştırarak yapması durumunda ne oluyor? Mısır'a petrolünü ulaştırıyor ama bu petrol sadece Avrupa'ya giden petrol değil ki Asya'ya da gitmesi lazım. O zaman tekrar bu da Cebeli Tarık'tan, Ümitburnu'ndan tekrar tersine dolaşıyor. Bu da %50'ye yakın fazla maliyet oluyor. Bu kimi
etkiliyor? Bütün Doğu pazarının maliyetinin yükselmesine neden oluyor. Doğu pazarının maliyetinin yükselmesi kimin karınıdır? Batı pazarının, Amerika'nın. Bunların fiyatı yükseliyor, kendi fiyatı makul kalıyor. Her üründe bu böyle. Otomotivden giyime kadar her şeyde bu böyle. Şimdi bu krizler ne oldu biliyor musunuz? Ümitburnu'ndan petrol akışında bir önceki seneye göre %89 artış oldu. Yani %89 neredeyse 2 kat daha fazla gemi Ümitburnu'nu dolaşarak hiç riske etmiyor. Bab-el-Mendeb Süveyş kanalına girmiyor. Böyle dolaşarak ya da böyle dolaşarak gidip geliyor. Ama bu mesela Yanbu'dan petrol geldi. Mısır'dan çıktı ve Tayvan'a gidecek. Ne kadar gecikme oluyor biliyor musunuz bir öncekine göre? 29 gün. Hem ciddi bir zaman maliyeti hem de doğrudan maliyete de yansıyor. Orada 29 gün daha fazla gemi çalışıyor. Sigorta maliyetleri artıyor. 29 gün demek 2 mislinden çok daha fazla 3 misli zaman demek. Navlun artıyor. Taşımacılık ücreti artıyor. Artı gün başına, saat başına sigorta ücreti de artıyor. Artmış olan sigorta ücreti de artmış oluyor. Şimdi bu ne kadar acayip bir şey değil mi? Yani bu doğudakileri, doğu ekonomilerini, şimdi bu savaşların bütün nedeni aslında ekonomi aynı zamanda. Doğu ekonomileri böylece kıskaça alınmış oluyor. Yani buradan geçemiyor kardeşim. Oradan da geçemiyor. Bak ben açmaya da çalışıyorum ama kimse de açmıyor. Husiler saldırın. Husiler saldırın ki bizim bu maliyetler daha fazla artsın doğudakilerin. Bizim batı malları daha revaçta, daha ucuz olsun. Değil mi? Peki Ahmet Elim, burada şimdi günümüzde benzer bir senaryoyu görüyoruz. İran işte dediğiniz gibi kapatabiliyor orayı, yani kontrol altında tutabiliyor. Husilerin bunu yapabilmesi mümkün mü? Ya da İran engelleyemiyor Hürmüz'ü kapatırken Amerika tarafından. Yemen'de bu mümkün olur mu? Vallahi bu mümkün olur mu? Olur. Yani Husiler engellenir mi? Ama engellemek isterler mi? Soru işareti budur. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması değil, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırması. Yani mesela bir tane gemi geçebiliyor buradan. Şimdi Hürmüz Boğazı'ndan, de Bab-el-Mendeb'den de normal ortalama yıllık gemi geçişi inceledim 67'ymiş. Şimdi o %50 düşmüş 32'lere, 32-33'e düşmüş. Yani 32-33 gemi geçebiliyor. Dolayısıyla gemi geçişlerinin %50 sınırlamış. Burası ise zaten bir tane, iki tane gemiye geçerlerse geçiyorlar. İran'ın da saldırılarının çok önlenmek istediğini düşünen var mı bilmiyorum. Şimdi bakın nasıl doğu ekonomilerini nasıl kontrol ediyor. Kendisini nasıl burada var ediyor, değil mi? Bütün hepsi bunun nedeniyle. Husiler var, İran var, ben de burada olmalıyım. Hepiniz de bana muhtaçsınız. Silah kullanıyorum. Bu silah, Amerika Birleşik Devletleri silah kullanıyor ya. Şimdi herkes, ya stokları şöyle azaldı, stokları böyle azaldı. Ya bunların hepsi körfez stokları. Kullandıkları stoklar körfez stokları. Ne demek bu? Yani ya bunları Amerika, Suudi Arabistan'a satmış, Katar'a satmış, Bahreyn'e satmış, Umman'a satmış, Birleşik Arap Emirlikleri'ne satmış. Şimdi kullandığı silahlar hepsinin parasını Amerika bunlardan alıyor. Ben sizi korumak için yapıyorum bunu diyor. Sanmasın ki vatandaşlarımız Amerika'nın ekonomisi çok zarar. Amerika'nın ekonomisi son derece hareketlendi bu savaş sayesinde. Ekonomide çok ciddi olumlu gelişmeler var Amerikan ekonomisinde. Bu savaş nedeniyle. Nasıl biliyor musun? Hem envanter dışına çıkartılması gereken demode olmuş silahları ve mühimmatları burada kullanıyor ve onun parasını bu körfez ülkelerinden alıyor. Artı bu körfez ülkelerine verdiği füzeler var. Diyor ki ben sana tahsis ettim bunu ama benim kendi gemimde var, şuramda var, buramda var, şu üstümde var. Bunları sana verdim ama senin adına ben kullanıyorum. Aha da kullanıyorum diyor. Şimdi kullandıkça arka tarafta savunma sanayisi harala göre çalışıyor. Daha fazla füzeye ihtiyaç var. Daha fazla bombaya ihtiyaç var. Daha fazla üretmemiz lazım. Daha fazla paraya ihtiyacımız var diyor. Bunların hepsini bunlardan alıyor. O yüzden kimse endişe etmesin. Amerika çöküyor. Amerika çok büyük zarara girdi. Bütün bu paralar buradan alınıyor. Ama burada Suudi Arabistan faktöründe bir kısa parantez açarsak, şimdi Husiler de aslında bu bahaneyle ya da bu gerekçeyle Bab-el-Mendeb'i kapattığını duyurdu. Suudi Arabistan'a karşı bir ambargo, abluka yaptığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a yakınlaşması sonunda anlaşmada yaptılar hatta. Bunu nasıl bu sahadaki karşılığına yorumlayabiliriz? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ın anlaşma yapması demek, Suudi Arabistan
her şeyiyle Amerika'ya destek olacak demektir. Suudi Arabistan artık Amerika Birleşik Devletleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin tarafında yer almıştır. Bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri istediği gibi biz seninle ittifak yaptık. Ben senin topraklarında kullanırım. Zaten kullanmama ihtimali yok da bunu resmiyete dökmüş oldular. Bundan sonrası da ben de ittifak yaptın. Bu savaşın bir başka tarafı var. İsrail. Onunla da gel artık İbrahim'i anlaşmaları imzala der. Yani böylece Husiler konusunda da Husilere Suudi Arabistan'la birlikte müdahale ederiz. Zaten Yemen'de biliyorsunuz Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri rekabeti de vardı. Ve dolayısıyla burada Husiler konusunda Husiler varlığını devam ettirirler. Husiler varlığını devam ettirmek durumundalar. Neden? Amerika Birleşik Devletleri'nin işine geliyor. İsrail'in işine geliyor. İran, biraz önce söyledim, uzadıkça uzadan, kurudukça sulanan bir ağaç gibi değerlendirilerek İran'ın da tehdit olmaya devam etmesi gerekir. Şimdi daha fazla şiddetli şekilde bombalamalar, bilmem neler göreceğiz. Ama olan yani diğerleri ne olacak? Dünyanın geri kalanı ne olacak? Çünkü sadece tanker başına maliyet bir tanker 2,5 milyon dolar arttırıyor. Şuradan geçeceğine böyle ümit burnunu dolaşarak geçmesi. O yüzden dünyada enflasyon artar. Dünya ekonomileri sarsıntıya girer. Bu arada petrol fiyatları, petrol arzında tabii %20'lik bir düşüş var. %11 de bu taraftan gidiyor. Yani tam olarak %31 diyemezsiniz. Çünkü %20'nin bir kısmı buradan gittiği için neticede %25 bir petrol en azından erişiminde sıkıntı var günlük olarak. Bu %25 petrol erişimindeki sıkıntı petrol fiyatlarını yükseltiyor. 100 doların üstüne çıktı yine. 100 doların üstüne çıkarsa hatta biz 120 doların üstüne çıktığı zaman çok ciddi ekonomik krizler olur devletlerde. Buna biz de dahiliz. Biz de dahiliz. Bu savaşa tekrar söylüyorum. Bu savaşta iyi ki biz Somali'deyiz. Somali bakın ne kadar önemli. Somali'de olmamız son derece önemliymiş. Onun için de Somali ile yapılan anlaşmaların önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yani Somali'de deniz kuvvetlerimizin bulunması, Somali'de kara unsurlarımızın bulunması, Somali ordusunu eğitmemiz, Somali'de devlet düzenini sağlamaya çalışmamız bizim Babül Mendeb civarında Afrika boynuzunda söz sahibi olmamızı sağlıyor. Bugün Babül Mendeb civarında bir organizasyon yapılacaksa, bir ittifak falan oluşturulacaksa Türkiye mutlaka hesaba katılmak durumunda. Başka ülke gibi biz oraya yerleştik. Somalili kardeşlerimizle birlikte yek vücut olduk. Yani yek vücut olduk. Bu çok önemlidir. Ticaret bizim firmalarımız orada hastaneler, limanlar, havaalanları işletiyorlar. Somali'ye gerçekten bambaşka bir yüz kazandırdılar. Onları da tebrik ediyorum. Ve bu arada bir şey daha söyleyeyim. Dikkat edelim. Husiler burada. İran burada. Başka bir şeyi daha karıştırıyor Amerika Birleşik Devletleri. Pakistan. Pakistan'da Keşmir'de yeniden sorun çıkartıyor ve Belucistan'da yani hem de İran'ın sınırındaki Belucistan'da aynen PKK türü bir yapı kurdu. Aynı PKK'lılar gibi. Kıyafetleri öyle, konuşmaları öyle, kadınların tipleri öyle, saç örgü de her şey öyle. Aynı. Yani İran'ı köşeye sıkıştırmanın yanı sıra tek atom bombası olan, nükleer silah olan Müslüman ülkesi Pakistan'ın da başına dert açmaya çalışıyorlar. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Için. Yayını bu noktaya kadar izleyenler için GZT YouTube kanalına abone olmaları yönünde çağrımızı da yapmış olalım.